Efendim merhabalar, yeni bir tarifle karşınızdayım. Tarifimiz Almanya'dan, yine Süheyla Hanım'dan geldi. Bu kez kurabiye, ama nasıl kurabiye? Yaprak bademli kurabiye. Gördüğünüz gibi kurabiyemiz çok lezzetli görünüyor. Kurabiyeyi Süheyla Hanım kendisi yaptı. Çekimleri ise kuzeni. Kuzen ara sıra araya girip Süheyla Hanım'a yardımcı oldu. Kuzenin ismini öğrenemedik ama sosyal medyada Aliha olarak gezdiğini öğrendik. Çok fazla malzememiz yok. Olanları da yaparken göreceğiz. Buyurun başlayalım. Söz sizde Süheyla Hanım. Merhabalar. Bugün size dilimlenmiş yaprak bademli kurabiye yapacağız. Malzemelerimiz iç hamuru için bir tane 250 gram tereyağı, yani margarin. Margarin. Daha ilk saniyelerde Aliha Hanım araya girip margarin olduğu uyarısını yapıyor. Tereyağıyla da yapabilirsiniz belli ki ama margarin olduğunu belirtmek lazım. 3 yemek kaşığı yoğurt. Yumurtanın sarısı. Görebiliyor musun? Tamam. Görüyorum Süheyla Hanım, merak etmeyin. Ben başlıyorum. Bu çok tereyağının dolaptan çıkması ve Margarinin soğuk olması şart. Yoksa rulo halinde şekillendiremeyiz. Biraz güç istiyor. 2,5 su bardağı un yeterli. keşke imkan olsa da arka planı da görebilseydiniz. Ne hallerle. Ben burada cebelleşiyorum yerimde. Tamam. Bu bir. Evet, 2,5 bardak olana kadar un ilave edeceğiz. Kabartma tozu unun içine karıştırıldı. Bununla beraber karışıma ekleniyor. Karışımda ne vardı? Yumurta, yoğurt ve margarin. Biraz uzaktan çeksen de ellerim tombul çıkmasa ya. Evde bir çocuk, bir de komşu var. Aliha Hanım'ın komşusu. O da desteğe gelmiş. Evet, un ilave edelim. Yapışıyor. Yapacağım hepsini. Evet. Tamam. Unu eledik. Elimizde asalım. Bunu yedirmemiz gerekiyor. Ne kadar dağınık çalışıyorsunuz Süheyla Hanım. Hamur yoğururken ortalığın temiz kalması mümkün değil ki. Dağınık olacak mecburen. Evet. Zamanla mı yarışıyorsunuz yoksa? Hayır, her zaman böyleyim mutfakta. Sonrasında çekeceğiz ama. Ne demiş atalarımız? Mutfakta olan mutfakta kalır. Neden sonrasını çekeceksiniz ki? Arka plan bize özel. Siz bunun da bir canını çıkartın bence. Tamam. Hamurumuz kıvamına geldi. Şimdi açma zamanı. Ama açarken şeklin çok da önemli olmadığını göreceksiniz. Oldukça ince açılması gerekiyor. Bu kenardaki gördüğünüz yırtıklar, yarıklar unsuz açıldığı için çok normal. Hiç anlaşılmayacak. Aliha Hanım sağ olsun benim yerime yorumları yapıyor. Çok da güzel detaylar yakalıyor. Onsuz Yerken. mu Süheyla Hanım? Ben Efendim? burada beyaz beyaz bir şeyler görüyorum. O altındaki unlar normal. Hamuru açtık. Şimdi sırada üstüne sereceğimiz harcı hazırlamak var. Kavga çıkmayacak, boşuna beklemeyin. Bademleri koyduk Evet. kabımıza. Şimdi Başka ne vardı? iç hamurdan sonra 2 paket badem, bir tane yumurtanın akı, bir bardak şekerimiz. Karıştırıyoruz. Siz yavaşlatılmış olarak yayınlayın ya da ben biraz yavaş yapayım. Böyle karıştırıyoruz. Hızlandırın demek istedi galiba. Biraz hızlandıralım bakalım sesli olarak nasıl olacak. Bademli harcımızı hamurumuzun üstüne eşit şekilde dağıtacağız. Boşluklar bırakmayalım. Bazılarına az gelebilir badem. Daha önce hazırladığımız Badem. yaprak bademimizi hamurumuza yayıyoruz. Güzel oldu. Sen de bak oradan nasıl? Süper yardım. Şu kısmı biraz daha istiyoruz. Kıyılarına doğru. Şurada eksik var. Çorbada tuzum olsun. Ben de ekleyeyim. Sensiz olmaz. Sensiz olmaz dedikleri kişi komşuları. O da destek vermeye geldi. Yardım ediyor. Kendince eksik gördüğü yerleri düzeltiyor. Evet, şimdi tezgahımız kesilmesin diye bir plastik bulduk.
Ortadan ikiye Tezgahı açılan kesme zaten. yufkayı kesiyorum. Kesildi vallahi. Şimdi ince ince rulo halinde rulo olarak sarıyorum. Evet. Kıyılar boş. Arkadan bir ses daha yaklaştı. Kıyılar boş diyor Süheyla Hanım. Görmezden gelin. Övün beni, övün. Böyle iş olmaz. Kıyıları boş Evet. bırakmayın. İncecik sarıyoruz. Evet, Süheyla Hanım'ın 3 eli yok. Bu 3. el komşuya ait. Ortaya gelene kadar Onunla. yapacak bir şey yok. Yerken hiçbir şey hatırlamayacaksın. Yani demek istiyor ki o kadar lezzetli olacak. Evet, bu burada kalsın. Ondan sonra acaba ters ruloyu nasıl sararım? Hemen bakalım. Rulolar hazır. 2 tane rulomuz oldu. Şimdi bunları eşit parçalara böleceğiz. Lokma lokma olacaklar. İsterseniz böyle koyabilirsiniz Ya da böyle de kalabilir. evet. Bu incelikte Yan yan. herhangi bir kesiciyle kesilir. Şimdiden çok lezzetli görünüyor. Tepsiye yerleştirdik. Yapışmasın diye fırın kağıdımız var. Bakalım kaç derecede, kaç dakika bekleyecek. Şimdi fırın zamanı. 2 tepsi koyacağız. 170 derece iyidir. Ay ay ay. Evet, pembeleşmiş kurabiyemiz. Şimdi pudra şekerini serpmemiz lazım. Kurabiyemizi tamamlıyoruz. Ilıkken pudra şekerini serpmemiz lazım ki üzerinde dursun. Yavaş. Hamurlara gelmesin. Evet, kenarda gördüğünüz hamurlar bir sonraki tarif için. O ne olacak? Su böreği. 2 şekilde de form verdik. Hem yatay Böyle hem yatay dikey. ve dikey olarak. Sen de bu yatay çek. Yeterli mi? Yaprak bademli kurabiyemiz sunuma hazır. Yine harikalar yarattık sizler için. Bedenimde değil ruhumda sızı oy oy oy. Arka planda bu şarkı çalıyor. Ama biz biraz tarçın da ekledik. Biraz böyle elmalı turta böyle kokusunu andırdı ama lezzet harika. Dilerseniz fındıkla da deneyebilirsiniz ama ince rendelenmiş tatlı bademle harika oluyor. Evet, bize afiyet olsun o vakit. Evet, kurabiyenin son halini görünce benim de ruhumda bir sızı oluştu. Elinize sağlık. Elleriniz dert görmesin. Teşekkürler Süheyla Hanım, Ali Hanım ve komşu hanım. Hanım, beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.